9,2 milyon kilometrekarelik devasa bir alana yayılan ve 50 santigrat derecelik kavurucu sıcağıyla dünyanın en büyük sıcak çölü olan Sahra Çölü'ndeyiz. İlk bakışta uçsuz bucaksız kum denizinden başka hiçbir şey göremediğiniz bu çöl, üzerinde yaşamı neredeyse imkansız hale getiren, rüzgarlarla taşınan tozlarıyla binlerce kilometre yol kat ederek Amazon yağmur ormanlarına hayat taşıyor. Burada sıcağın ve kurağın etkisi acımasızdır. Yalnızca terleme ve solunum yoluyla saatte yaklaşık 1,5 litre su kaybedersiniz. Bu da 3-4 saat içinde ölümcül su kaybı anlamına gelir. Böylesine zorlu koşullarda hayatta kalmak neredeyse mucize gibidir. Yine de Tuarekler ve Berberler başta olmak üzere çeşitli göçebe ve yerleşik halklar bu coğrafyada yaşamayı sürdürüyor. Fakat bu çölde yaşamın izleri insanlık tarihinin derinliklerine kadar uzanıyor. Kartacalıların sahraya yaşayan ticaret yollarından Roma İmparatorluğu'nun burada iz bıraktığı dönemlere ve tarihin en büyük kayboluşlarından biri olan 50 bin kişilik Pers ordusunun esrarına kadar kumların altı hala cevap bekleyen sorularla dolu. Peki dev bir ordu arkasında hiçbir iz bırakmadan nasıl kayboldu? Çölde hala keşfedilmeyi bekleyen Roma ticaret yolları var mı? Ve daha da şaşırtıcısı sahranın derinliklerinden çıkarılan balina fosilleri. Bu uçsuz bucaksız çöl bir zamanlar nasıl tropik bir denizin tabanı olabilirdi? Şimdi antik tarihin izinde geçmişin izlerini onlarca metrelik kum birikintilerinin altında saklayan bu gizemli çölün derinliklerine doğru yolculuğumuza başlıyoruz. Her şeyin başlangıç noktası Sahra Çölü'nün doğu kesimlerinde yapılan bir keşifle değişti. Çölün derinliklerinde yürütülen çalışmalarda 50 milyon yıl öncesine tarihlenen balina fosilleri gün yüzüne çıkarıldı. Peki bugün çöl olan bu topraklarda balinaların ne işi vardı? Basilosaurus ve Dorudon gibi balinalara ait neredeyse tam iskeletler, Sahra'nın jeolojik geçmişinin derinliklerine ışık tutan önemli kanıtlar sundu. Ancak bu balinalar, günümüzde bildiğimiz balinalardan bazı önemli açılardan farklıydı. En belirgin farklardan biri ise diş yapılarındaydı. Günümüzde birçok büyük balina besinleri süzgeç benzeri yapılarla filtreleyerek alırken Basilosaurus ve Dorudon güçlü ve keskin dişlere sahipti. Bu yapı onların aktif avcılar olduğunu ve balık ile diğer deniz canlılarını yakalayarak beslendiklerini gösteriyor. Bu balinaların diş yapısı dönemin sığ ve sıcak denizlerinde ekosistemin en üst avcılarından biri haline geldiklerini gösteriyor. Yaklaşık 50 milyon yıl önce bu bölge Tetis Okyanusu'nun bir uzantısıyla kaplıydı. Bugünkü Sahra Çölü'nün doğu kesimi o dönemde geniş ve sığ bir deniz havzasıydı. Bu deniz havzasının derinliği genellikle 50 ila 200 metre civarındaydı. Yani balinaların rahatlıkla yaşayabileceği ve avlanabileceği kadar derin sular söz konusuydu. Bu sebepten bölge bugünküne kıyasla deniz seviyesine oldukça yakın bir konumdaydı. Fakat ilginçtir ki Afrika kıtası da yaklaşık 500 ila 600 kilometre daha güneyde bulunuyordu. Yani Sahra'nın bu kısmı ekvatora daha yakın ve tropik iklimin hakim olduğu sıcak bir deniz ortamının parçasıydı. O dönemde balinaların burada bulunması son derece normaldi. Çünkü nesli tükenmiş bu balinalar derin deniz balinaları gibi değildi. Sığ ve sıcak kıyı sularında yaşamayı tercih ediyorlardı. Geniş kıta sahanlıkları boyunca yayılan bu tropik sığ deniz onların avlanması ve yaşaması için ideal koşulları sağlıyordu. Balinaların iskeletlerinin burada bulunması da bu bölgenin bir zamanlar ne kadar farklı bir ekosisteme sahip olduğunun en güçlü kanıtlarından biri. Zamanla Afrika levhasının kuzeye doğru hareketi ve tektonik süreçler sonucu kara yükseldi ve bölge yavaş yavaş deniz seviyesinin üzerine çıktı. Milyonlarca yıl süren bu jeolojik değişimlerin ardından tropik deniz ortadan kayboldu ve bugünkü Sahra Çölü'nün oluşum süreci başladı. Fakat tropik suların izleri balina kalıntıları şeklinde hala çölün kumlarının altında saklanmaya devam ediyor. Bugün Akdeniz, Ege Denizi, Karadeniz ve Hazar Denizi gibi bazı denizler bu kadim Tetis Okyanusu'nun geride kalan kalıntıları olarak varlığını sürdürmektedir.
Bu arada bu konuyla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak isteyenlerin Anadolu videomu izlemesini tavsiye ederim. Balina fosillerinin keşfinin ardından yıllar geçti. Ancak Sahra Çölü bilim insanlarını şaşırtmaya devam ediyordu. 20. yüzyılın ortalarından itibaren çölün farklı bölgelerinde yapılan arkeolojik ve jeolojik kazılarda su aygırı, timsah, antilop gibi suya bağımlı hayvanların fosilleri ve taş aletlerle bezeli eski kamp alanları keşfedildi. Bilim insanları bu bulmacayı çözebilmek için Sahra bölgesindeki göl çökellerini incelemeye başladılar. Kurumuş göl yataklarından alınan tortul örnekleri bir zamanlar burada geniş göllerin bulunduğunu gösteren net kanıtlar sundu. Bu çökel tabakalarında yapılan detaylı analizler ise yaklaşık 11 bin yıl öncesinden itibaren bölgenin çayırlar, savanlar ve ormanlık alanlarla kaplı olduğunu ortaya çıkardı. Okyanustan çöl haline geldiği düşünülen bu toprakların bir dönem hem canlılar hem de insanlar için yemyeşil ve yaşam dolu bir ortam sunduğu böylece ortaya çıkmıştı. O dönemde Sahra'nın geniş alanlarında yaşam oldukça zengindi. Bol su kaynakları ve bereketli topraklar bölgeyi insan yerleşimi için cazip bir alan haline getiriyordu. İlk topluluklar göllerin ve nehirlerin çevresinde kurdukları kamplarda balıkçılık, avcılık ve toplayıcılıkla geçimlerini sağlıyordu. Zamanla bu yeşil sahra döneminde insanlar daha kalıcı yerleşimlere geçmeye başladı. Bu veriler Sahra'nın bir zamanlar ne kadar zengin ve yaşama elverişli bir bölge olduğunu gözler önüne sererken bölgeye dair daha somut izler de arkeolojik keşifler sayesinde gün yüzüne çıkarılıyordu. Bugün çorak ve yaşamdan yoksun gibi görünen bu topraklar binlerce yıl boyunca farklı insan topluluklarına ev sahipliği yapmıştı. Yaklaşık 10 bin yıl öncesinde yani Holosen'in erken dönemine uzanan bu kültürel yolculuğun ilk önemli duraklarından biri Kiffian kültürüydü. Bu topluluk günümüz Nijer topraklarındaki Tenere çölünde özellikle Gobero bölgesinde yaşamıştı. Milattan önce yaklaşık 8 bin ile 6 bin yıllar arasında tarihlenen Kiffian halkı büyük göllerin kıyısında balıkçılık yapan, avcılıkla geçinen ve oldukça uzun boylu fizikleriyle dikkat çeken bir topluluktu. Mezarlarda bulunan zengin taş aletler, süs eşyaları ve iskelet kalıntıları gelişmiş bir kültürel yapıya sahip olduklarını gösteriyor. Kiffian kültürünün ardından M.Ö. 6000 civarından itibaren Sahra'nın iklimi yavaş yavaş değişmeye, yağışlar azalıp göller kurumaya ve topraklar çoraklaşmaya başladı. Bilim insanları bu dönüşümün ana sebeplerinden birinin Milankoviç döngüleri olarak bilinen dünyanın eksen eğimindeki değişim olduğunu düşünüyor. Bu değişim muson yağmurlarının Sahra'ya ulaşmasını engelledi ve bölgeyi kuraklaştırdı. Ayrıca bitki örtüsünün azalmasıyla birlikte albedo etkisi olarak bilinen yüzeyin güneş ışığını yansıtma oranı arttı. Bu da sıcaklıkların yükselmesine ve çölleşmenin hızlanmasına sebep oldu. Bu süreç Mısır için de kritik bir dönüm noktasıydı. Binlerce yıl boyunca süren bu kuraklaşma insanları daha verimli ve sulak bölgelere doğru göç etmeye zorladı. Göç yollarının en önemlisi ise Nil Vadisi'ydi. Çünkü kuruyan Sahra'nın hemen doğusunda Nil'in verimli taşkın ovaları hala yaşam için eşsiz olanaklar sunuyordu. Arkeolojik veriler ve jeolojik analizler bu dönemde Sahra'nın batı ve güneydoğusundaki birçok topluluğun aşamalı olarak Nil'e yöneldiğini, kimi zaman göç dalgaları halinde, kimi zaman da yavaşça oraya yerleştiğini gösteriyor. Bu göç eden halklar yanlarında yalnızca temel yaşam araçlarını değil, sahrada geliştirdikleri bilgi ve gelenekleri de getirdiler. Çömlekçilik, hayvancılık, kaya sanatı, mezar ritüelleri ve bazı tarım teknikleri gibi birçok kültürel unsur eski Sahra'daki topluluklardan Nil Vadisi'ne taşındı. Özellikle erken dönemdeki çanak çömlek biçimleri, taş aletler ve hatta bazı mezar gelenekleri arasında açık paralellikler bulunuyor. Aynı zamanda Nil'in taşkın sularına uyum sağlamış tarım pratikleri daha önce Sahra'nın yeşil döneminde denenmiş yöntemlerin geliştirilmiş versiyonu olarak kabul ediliyor. Bütün bu kültürel birikim Nil Vadisi'nde M.Ö. 4. bin yıldan itibaren yavaş yavaş yükselen yerleşik ve karmaşık toplulukların ortaya çıkışına katkı sağladı. Eski Mısır uygarlıklarının ilk biçimleri büyük ölçüde çevresindeki çöllerden ve savanlardan gelen bu farklı kültürlerin buluşma ve kaynaşma noktası olarak şekillendi. Bugün hem arkeolojik bulgular hem de antropolojik analizler sayesinde biliyoruz ki eski Mısır'ın zenginliğinde Sahra'nın bir zamanlar sahip olduğu canlı dünyadan göç eden halkların önemli bir payı vardı.
Bunun yanında sahradaki toplulukların Nil Vadisi'ne göçü M.Ö. 3100 civarında Mısır'ın ilk hanedanlık dönemini başlattı ve Firavunlar çağının temelini attı. İklimin değiştiği ve yaşamın gitgide zorlaştığı Sahra Çölü'nde bu zorlu koşullara rağmen M.Ö. yaklaşık 5000 ila 2500 yılları arasında bölgede Teneriyen kültürü gelişti. Tenere bölgesinde izlerine rastlanan bu halk daha kurak koşullara uyum sağlamış, göçebe hayvancılık ve avcılık temelinde bir yaşam sürdürmüştü. Teneriyen mezarlarında bulunan süslü taş boncuklar, hayvan figürlü takılar ve seramik kalıntıları onların zengin bir sembolik dünyaya sahip olduğunu ortaya koyuyor. Benzer şekilde Akakus halkı da bugünkü Libya'nın Akakus dağları çevresinde M.Ö. 2000'e kadar varlık göstermişti. Oldukça zengin bir kaya sanatı geleneği oluşturmuşlardı. Yüzlerce mağara resmi dönemin günlük yaşamını, dini ritüellerini ve çevreyle olan ilişkilerini detaylı şekilde yansıtıyordu. Bu sanat eserleri o dönemin ikliminin bugünkünden çok daha nemli ve yaşam dostu olduğunu açıkça kanıtlıyor. Sahranın farklı köşelerinde ise aynı döneme yakın zamanlarda farklı kültürel ifadeler gelişiyordu. Tassil Neolitik halkları bugünkü Cezayir'in Tassil Enajer bölgesinde mağara resimleriyle dikkat çekiyordu. Bu döneme tarihlenen kaya sanatı, dans eden insan figürlerinden yaban hayat betimlemelerine kadar çok çeşitli sahneleri içeriyordu. Özellikle büyükbaş hayvan sürülerini betimleyen bu resimler, o dönem insanların doğayla iç içe ve hayvancılıkla uğraşan bir yaşam biçimine sahip olduklarını gösteriyor. Sahradaki bu kültürel gelişim sadece göçebe topluluklarla sınırlı kalmadı. Milattan önce yaklaşık 3000 ila 1000 yıllar arasında Sahra'nın batı ve orta kesimlerinde megalitik yapıların inşa edildiği bilinmektedir. Bu Sahra megalit kültürleri, anıtsal taş dizileri ve mezar yapılarıyla öne çıkıyordu. Senegambiya bölgesindeki taş daireler en bilinen örneklerden biridir. Bu yapılar bölgedeki sosyal örgütlenmenin ve ritüel pratiklerin ne kadar gelişmiş olduğunu göstermektedir. Ve son olarak Sahra'nın en organize ve kalıcı uygarlıklarından biri olan Garamantlar sahneye çıkar. Milattan önce yaklaşık 500'den milattan sonra 700 yılına kadar bugünkü Libya'nın Fezan bölgesinde güçlü bir toplum kuran Garamantlar, gelişmiş yeraltı su kanallarıyla çöl ortamında büyük bir tarım uygarlığı yaratmışlardı. Taşkent kalıntıları, mezarlar ve ticaret yolları üzerinde kurdukları kontrol, onların Sahra tarihindeki önemini bugüne kadar taşımaktadır. Garamantlar, Sahra'nın kalbinde güçlü bir medeniyet kurarken, kuzeyde Akdeniz dünyasında da büyük değişimler yaşanıyordu. Milattan önce 9. yüzyıldan itibaren Fenike kökenli denizci tüccarlar Kuzey Afrika kıyılarına yerleşmeye başladılar. Bu süreç Sahra'nın tarihine doğrudan etki edecek olan Kartaca'nın doğuşunu hazırlıyordu. Milattan önce 814 yılında bugünkü Tunus topraklarında kurulan Kartaca kenti hızla Akdeniz'in en güçlü ticaret merkezlerinden biri haline geldi. Kartacalılar Kuzey Afrika'nın iç bölgeleriyle yoğun ticaret ağları geliştirdiler. Sahra'nın altın, tuz, egzotik hayvanlar ve diğer değerli ürünleri Kartaca tüccarlarının ilgisini çekmişti. Bu dönemde Garamantlar da dahil olmak üzere Sahra'daki pek çok topluluk kuzeydeki Kartacalılarla ticaret ilişkileri kurdu. Bu ticaret yolları sayesinde Sahra'nın iç kesimleriyle Akdeniz kıyısı arasında hem maddi hem de kültürel etkileşimler yaşandı. Kartacalıların kurduğu ticaret ağları sayesinde Sahra'nın gizemli topraklarıyla Akdeniz kıyıları arasında hareketlilik artarken bu bölgenin derinliklerinde başka güçlerin de gözleri vardı. Akdeniz dünyasında yükselen büyük imparatorluklar Sahra'nın sadece ekonomik değil, stratejik öneminde fark etmişti. İşte böyle bir dönemde doğudan yükselen Pers İmparatorluğu Afrika'nın bu geniş coğrafyasında etkisini artırmaya çalıştı. Sahra Çölü'nün kuzeydoğusunda antik dünyanın gördüğü en gizemli olaylardan biri yaşanacaktı. Pers kralı II. Kambises'in kumlar arasında kaybolan devasa ordusunun hikayesi tarihin en büyük çölde kayboluşlarından biri olarak akıllara kazanacaktı. II. Kambises, Pers İmparatorluğu'nun Ahemeniş hükümdarlarından biridir. M.Ö. 525 yılında Mısır'ı fethetmiş ve Pers İmparatorluğu'na katmıştır. Mısır'ı fethettikten sonra
burada kalıcı bir Pers yönetimi kurmak istemiştir. İkinci Kambises, Mısır'ın batısında bulunan Siva Vadisi'nde yer alan Tanrı Amun-Ra'ya adanmış Amon Tapınağı'na bir sefer düzenlemeye karar verdi. Amacı tapınağı yok etmek ve oradaki Amon rahiplerini cezalandırmaktı. Rahiplerin kendisine karşı çıkması ve otoritesini tanımaması sebebiyle tapınağı yok ederek Mısır üzerindeki hakimiyetini pekiştirmek istedi. Mısır halkı bu tapınağa büyük önem veriyordu. Kambises 50.000 kişilik büyük Pers ordusunu Nil Deltası bölgesinden batıya Siva Vadisi'ne doğru gönderdi. Bu ordu Pers İmparatorluğu'nun güçlü birliklerinden oluşuyordu ve çölü aşarak tapınağa ulaşmayı hedefliyordu. Pers ordusu batıya doğru ilerleyerek Sahra çölüne girdi. Ancak Siva Vadisi'ne hiçbir zaman ulaşamadılar. Ordu tamamen ortadan kayboldu ve onlardan bir daha haber alınamadı. Antik tarihçi Herodot bu olayla ilgili şu şekilde bilgi verir. Ordu çölü geçerken büyük bir kum fırtınasına yakalandı. Bu devasa kum fırtınası ordunun tamamını kumların altına gömdü ve hiçbir iz bırakmadı. Herodot'a göre bu doğal afet o kadar şiddetliydi ki orduyu oluşturan binlerce asker, at ve teçhizat çölün derinliklerinde kayboldu. Siva Vadisi'ndeki tapınağa ulaşamayan ordu doğanın gücü karşısında yenik düştü. Kimileri ise ordunun şiddetli kum fırtınasında yönlerini kaybedip çölün zorlu koşullarında su kaynaklarını bulamayıp susuzluktan ölmüş olduğunu düşünmektedir. Ancak şu ana kadar kaybolan bu orduya dair kesin bir bulguya rastlanmamıştır. Pers ordusu Siva Vadisi'ne ulaşamasa da Amon Tapınağı günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Sahra kumları arasında verilen tek büyük güç mücadelesi Persler ve Mısırlılar arasında yaşanmadı. Zaman ilerledikçe çölün kuzey kıyılarında Kartaca'nın yükselen zenginliği ve genişleyen ticaret ağları Akdeniz dünyasında daha güçlü ve hırslı bir rakibi olan Roma İmparatorluğu'nun dikkatini çekmişti. Sahra'nın derinliklerinde sessizliğe gömülen Pers ordusunun ardından çölün kaderi artık kuzeydeki bu iki büyük medeniyetin savaşlarıyla yeniden şekillenmeye başlayacaktı. Üç Büyük Pön Savaşı'nın ardından Kartaca M.Ö. 146 yılında Roma tarafından yıkıldı. Roma'nın Kuzey Afrika'ya olan ilgisi daha da artmıştı. Roma egemenliği altında bölge, imparatorluğun önemli bir tarım ve ticaret merkezi haline geldi. Romalılar Sahra'ya doğrudan hakim olmasalar da çölün kuzey sınırlarına kadar uzanan bölgelerde askeri ve ticari varlıklarını güçlendirdiler. Bu dönemde Garamantlar Roma ile hem savaş hem de ticaret ilişkileri geliştirdiler. Roma kaynakları Garamantların zaman zaman Roma sınırlarına akınlar düzenlediğini fakat aynı zamanda değerli ticari ortaklar olduklarını da belirtir. Özellikle Sahra Ticaret Yolları adı verilen güzergahlar bu dönemde daha da gelişti. Ve Garamantların başkenti Germa bu yolların önemli bir merkezi haline geldi. Romalı tüccarlar ve gezginler Sahra'nın uçsuz bucaksız çöllerine dair anlatılar bırakmış, çöl halklarının yaşam biçimlerini ve egzotik malların kuzey akışını kaydetmişti. Bu dönemde Sahra artık sadece bir doğal engel değil, aynı zamanda kültürler arasında bir köprü işlevi gören bir bölge haline gelmişti. Roma'nın Sahra üzerindeki etkisi imparatorluğun çöküşünden sonra bile devam etti. Leptis Magna ve Sabrata gibi şehirler zamanla terk edilse bile kalıntıları günümüze kadar ulaştı ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Roma'nın kurduğu ticaret yolları ise Orta Çağ'da İslam fetihleriyle yeniden canlandı. Roma'nın Sahra'daki mirası bu bölgenin tarihsel önemini bir kez daha göz önüne seriyor. Sahra çölü bir zamanlar yeşil bir cennetken bugün kumların hakim olduğu bir bölgeye dönüştü. Sahra çölünün uçsuz bucaksız kumları milyonlarca yıllık bir doğa döngüsünün ve yeryüzü hareketlerinin sonucu olarak ortaya çıktı. Sahra'daki kumların önemli bir kısmı milyonlarca yıl önce deniz tabanı olan alanların ve sonrasında ortaya çıkan kara parçalarının zamanla rüzgar ve su erozyonuyla aşınması sonucu oluşmuştur. Kara parçası okyanusun yüzeyine yükseldikçe Sahra'nın olduğu alan önce göller, bataklıklar ve verimli ovalar haline geldi. Buradaki eski deniz tabakalarında biriken çamur, silt, kil ve kum tabakaları kaya yüzeyine çıktıktan sonra milyonlarca yıl boyunca hem suyun
hem de rüzgarların aşındırıcı etkisine maruz kaldı. Yükselen kara parçaları, yani eski deniz tabanı, zaman içinde sertleşmiş kayaçlara, kum taşlarına ve gevşek tortul tabakalara dönüştü. Bitki örtüsünün azalması ve iklimin kuruması ile birlikte rüzgar bu gevşek tortulları ve eski göl ya da nehir yataklarındaki birikintileri sürekli aşındırdı, parçaladı ve savurdu. Yani Sahra'nın bugünkü kumlarının büyük kısmı eski deniz tabanındaki ince taneli tortulların ve kum taşlarının rüzgarla taşınıp birikmesiyle oluştu. Ve bu süreç binlerce yıl boyunca aralıksız tekrar ederek devasa kum yığınlarını oluşturdu. Sahra'daki bazı kumların yaşı on binlerce hatta yüz binlerce yıl öncesine kadar uzanıyor. Yüzeyin büyük bir kısmı ise bugünkü kadar geniş bir kum denizine ancak son birkaç bin yılda dönüşmüş durumda. Ancak bu çorak kumların altında medeniyetlerin izleri hala duruyor. Belki bir gün bu çölün sabırla sakladığı sırlar yeniden gün ışığına çıkacak. Ve insanlık Sahra'nın derinliklerindeki kayıp tarihi yeniden yazacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.